Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz modeli çalışacağız. Tığ ile örülüyor ancak şişle örülmüş gibi bir görüntüsü ortaya çıkıyor. Ben çok sevdim ve hemen sizinle paylaşmak istedim. Hatta ben bu örnekle bir tane atkı örmeye başladım. Hemen onu da göstereyim. Daha tamamlamadım ama çok güzel ve zevkle ilerleyen bir model. Atkıyı örerken yan yana iki tane model koymayı düşünüyorum. Sizlere fikir olması açısından göstermek istedim. Ve ben bu parçaları örerken ve atkımı örerken bebe ipliği kullandım ama pamuklu iplikler de tercih edebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen modelin yapımına başlayalım. Modelin yapımına geçmeden önce kullandığım iplik ve tığ hakkında tekrar bilgi vermek istiyorum. Ben bu parçaları örerken bebe ipliği kullandım ve 3,5 milim tığ kullandım. Şimdi pamuklu iplikle ve 3 milim tığ kullanarak öreceğim. Tabi siz elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ya da öreceğiniz projeye göre ipinizi ve tığınızı ona göre ayarlamalısınız. Modelden şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. 6 ve 6'nın katlarıyla oluşuyor. Yani ben burada 30 ilmek, 30 zincir üzerine modeli kurdum ve model buradan başlayıp bu şekilde devam ediyor. Daha sonra buradan dönerek ikinci kısmını da yapıp modeli tamamlıyoruz. Hemen başlayalım. Tığımı bir tur döndürüp ilmeğimi kapattım ve 30 tane zincir çekiyorum. 30 tane zincir çektim ve her birinin üzerine birer tane ikili trabzan öreceğim. Trabzanları örerken bu şekilde değil, bu zincirin arka kısmında olan şu kısımlara batarak öreceğim ki altta daha düzgün bir görüntü ortaya çıksın. Hemen trabzanımı yapmaya başlıyorum. İpliğimi biraz uzattım. Kendi etrafında bir tur döndürdüm ve bu uzattığımı tığıma tutturdum. Ve hemen bu zincirin arka kısmındaki yere batıp ikili trabzan örüyorum. Bu ilk trabzanım oldu. Tekrar tığımı ipime doladım. Zincirin arka kısmındaki bu noktaya batıp ikili trabzan örüyorum. Tekrar aynı şekilde bütün zincirlerin üzerine birer tane ikili trabzan örüyorum. Yani toplamda 30 tane trabzan örüp modelimizi kurmaya devam edelim. Trabzanlarımı ördüm. Bir zincir çekip örgümü döndürüyorum. Şimdi buraya 5 tane sık iğne yapacağız. Ama sık iğneleri yaparken böyle değil, arkadaki ilmeğe batarak yapacağız. Hemen ilk sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. sık iğnemi yaptım. Bir zincirle örgümü döndürüyorum. Bu 5 tane sık iğnenin üzerine bu kez yarım trabzanlar yapıyoruz. Bu yarım trabzanları tığıma ilmeğimi doladım. Buradaki ilk sık iğnenin yine arkadaki kanadına batıp tek seferde kapatıyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bu noktaya battıktan sonra bütün ilmeği tek seferde çekiyorum. 3 4 ve 5. yarım trabzanımı da ördüm. Tekrar bir zincir ve örgümü döndürüyorum. Bir zincirle örgümü döndürdükten sonra ilmeğimi biraz uzattım. Kendi etrafında bir tur döndürüyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğin ikisini bir kapattım. Bir zincir ve tekrar ipime tığımı doladım. Bu kez yarım trabzan yapıyorum. Bir tane zincir boş bırakıp ikincisine bir tane yarım trabzan. Tekrar bir zincir. Bu kez bu son ilmeğimin arka kısmından alarak bir tane sık iğne yapıyorum. Böylelikle yarım yaprağımız oluşmuş oldu. Şimdi şu kısmı örüyoruz. Buradaki kısımdayız. Son olarak sık iğneyi ördükten sonra burada ilmeğin sonundan bir tane aldım ve buradaki trabzanlardan da bir tane alıp
tekrar sık iğne olarak ördüm. Hemen yanındaki trabzanın da tepesine batarak bir tane daha sık iğnemi ördüm. Şöyle göstereyim. Ve bir zincirle örgümü döndürüyorum. Bir zincirle örgümü döndürdükten sonra 7 tane yarım trabzan yapacağım. Yine bu şekilde arka kısmına batarak yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincirle tekrar döndürüyorum. Yine bu 7 tane ilmeğin üzerine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada tekrar ilmeğin sonundan batarak aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Tekrar burada örgümün üzerinde göstereyim. Yarım yaprağımızı tamamladık ve şimdi yeni yaprağımızı, bütün yaprağımızı örmeye başlayacağız. Son sık iğnenin dibindeki bitiş noktasına tığımı geçiriyorum. Hemen yanında boş olan trabzana da batıp bir tane sık iğne yaptım. Buradan toplamda 6 tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu birincisiydi. 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaparak ilerledim. Yeni yaprağımızı oluşturuyoruz şimdi. Bir zincirle döndürüyorum. Tığıma ipimi doladım. İlk ilmeğimden başlayarak toplamda 11 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane sık iğne yaptım. Burada 2 ilmeğim kaldı. Bir zincirle dönüyorum. İlk ilmeğime bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir, tığıma ipimi dolayıp bir ilmeği boş bırakıyorum. İkincisine bir tane yarım trabzan. Bir zincir, bir ilmeği boş bıraktım. Diğerine bir tane ikili trabzan. Bir zincir, tekrar bir ilmeği boş bırakıp diğerine ikili trabzan. Bir zincir, bir ilmeği boş bıraktım. Diğerine bir tane yarım trabzan. Bir zincir ve son ilmeğime bir tane sık iğne yaparak yaprağımı tamamlamış oldum. Şimdi yine son battığım sık iğnenin dibindeki bitiş noktasına tığımı geçirdim. Ve yanındaki trabzanın da tepesine batıp bir tane sık iğne ördüm. Ve bir sonraki trabzana da bir tane sık iğne örerek bir zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. Tığıma ipimi doladım ve yine yarım trabzanlar örüyoruz ve bunları örerken hep arkadaki ilmeğine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane sık iğne ördük. Şimdi buradan gelip yaprağımızın ucunu buradan birleştirmemiz gerekiyor. Yine son yaptığım sık iğnenin bitiş noktasına tığımı geçirdim. Tığıma ipimi doladım. Burada kalan ilmeklerimden bir tanesinin tepesine batıp yine trabzanımı ördüm.
Tekrar tığıma ipimi dolayıp son ilmeğin bu kısmından alıp 15 tane yarım trabzana tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi artık model ortaya çıkmaya başladı. Bir zincirle dönüp bütün bu ilmeklerin üzerine sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane sık iğne ördüm. Şimdi artık yeni yaprak için yine bu kısımdaki trabzanlara doğru ilerlememiz gerekiyor. Bu ilerlemeyi de bildiğiniz gibi bu son ilmeğin buradan batarak devam ettiriyoruz. Trabzanın dibindeki ilmeğe geldim ve yandaki trabzanı da aldım. Bir sık iğne ördüm. Toplamda 6 tane öreceğim. 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne ördüm. Şöyle örgümün üzerinden de göstereyim. Önce yarım yaprakla başladık. Sonra ikinci yaprağımızı ördük ve buraya kadar geldik. Şimdi tekrar diğer bütün yaprağımızı örmeye başlayacağız. Yani buradan dönüp yarım trabzanlar örerek ilerleyeceğiz ve dönüşte de yaprağımızı oluşturacağız. Bir zincirle dönüyorum ve dediğim gibi yarım trabzanlar öreceğiz. Toplamda 11 tane ve örgünün bu kısmı aslında model tekrarı. Yani siz ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar uzunlukta yaparken bu modelin tekrarıyla ilerleyeceksiniz. Bu kısım tekrar kısmı. Hemen ilk zincirden başlıyorum ve toplam 11 tane yarım trabzan örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane yarım trabzan ördüm. Bir zincirle dönüyorum ve yine burada yaptığımız işlemi yapacağız. Yaprağımızı öreceğiz. Bunu da nasıl yapıyorduk? İlk ilmeğimiz sık iğne, bir zincir, bir boşluk bırakıp diğer ilmeğe bir tane yarım trabzan, bir boşluk bıraktım, bir zincirle ikili trabzan, tekrar bir zincir, bir boşluk bırakıp ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk bırakıp yarım trabzan ve bir zincirle son ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum. Yani yaprak kısmını yaparken önce sık iğne, bir tane yarım trabzan, iki tane ikili trabzan, tekrar bir yarım ve bir tane de sık iğne ile yaprağı tamamlamış olduk. Şimdi yine bu kısma kaydıracağız. Onu da son ilmeğin bu şekilde tek kanadından alarak ve bir tane de trabzandan alarak bir sık iğne ördüm. Ve hemen yanındaki trabzana da batıp bir sık iğne daha ördüm. Bir zincirle dönüyorum ve bu kez yarım trabzanlar öreceğiz her bir ilmeğin üzerine. 1 2 3 4 5. Bu noktada kesmiyorum ki birlikte ilerleyelim, modeli birlikte tamamlayalım diye. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane yarım trabzan ördüm. Modelin ucunu kapatmamız gerekiyor. Yaprağın ucunu bu şekilde gördüğünüz gibi kapatmak için burada da son ilmeğe batıp tığıma ipimi doladım ve yandaki trabzanın da arka kanadından alıp
Bir tane daha yarım trabzan ördüm. Tekrar yanındaki ilmeğe bir tane yarım trabzan. Gördüğünüz gibi yaprağımızı tamamladık. Tekrar bir zincirle dönüyorum ve her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne örüyorum. 2 3 4, bildiğiniz gibi arka kanadından alarak şu şekilde 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şöyle kısaca bir tekrar üzerinden geçmek istiyorum. İlk yaprağımızı başlarken yarım trabzanlar örüyoruz. 11 tane yarım trabzan. Dönüşte yaprak kısmını yapıyoruz. Sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan olacak şekilde. Yani ilk önce 11 tane yarım trabzan, sonra dönüşte yaprağı yapıp 2 ilmekte buradaki trabzanlara tutturuyoruz. Sonra dönüşte toplam 15 tane yarım trabzan yapıyoruz. Bu yaprağın üzerindeki kısımlar 13 tane. 2 tane de yandaki modele birleştirmek için yaptıktan sonra dönüşte yine her birinin üzerine birer tane sık iğne örüyoruz. Yani toplamda 15 tane sık iğne oldu. Yani burası bizim yaprağımızın modeli bu şekilde. Ne yaptık? İkinci yaprağımızı ördük. Şimdi yine üçüncüye geçeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor bunun için? Tekrar buradan birleştirmeyi yapacağız. Toplamda 6 tane sık iğne ile tekrar yeni yaprağımızı örmeye başlayacağız. Umarım anlaşılır olmuştur. Eğer videoyu izlerken küçük bir parçada deneyip örerseniz aslında daha pratik ve kolay bir şekilde anlaşılır. Şimdi hemen yeni yaprağımızı yapmaya başlıyoruz. Bu son yaptığım sık iğnenin dibindeki bitiş noktasına tığımı batırdım. Yandaki trabzana da batıp bir tane sık iğne ördüm. 1 2 3 4 5 ve 6 tane. Burada son bir tane trabzanım kaldı. Bir zincirle dönüyorum ve toplam 11 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 11 tane yarım trabzandan sonra bir zincirle dönüp ilk ilmeğime bir tane sık iğne, bir zincir, bir tane atlayıp ikincisine yarım trabzan, bir zincir, bir tane atlayıp ikincisine ikili trabzan, bir zincir, bir atladım ikincisine ikili trabzan, bir zincir, bir tane atladım diğerine yarım trabzan ve bir zincir, son ilmeğime bir tane sık iğne örüyorum. Son sık iğnemi yaptıktan sonra bitiş noktasındaki yere batıp son kalan trabzanımın da her iki tarafına da batarak bir tane sık iğne yaptım. Döndürüyorum. Yine yarım trabzanlar örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve bitiş noktasına batarak tığıma ipimi doladım. Yandaki trabzanın da arka kısmına batarak 13.'yü ördüm ve bir sonrakine 14. Normalde burada 15 oluyordu ama son trabzanımıza battık. Yani buradan dönüşte 2 ilmek yoktu. Tek ilmek olduğu için burası 15 değil 14 oldu. Çünkü yaprağımızın yani örgümüzün son kısmı. Ama orta kısımlarda hep 15 oluyor bu kısım. Bir zincirle dönüp her birinin üzerine birer tane sık iğne örüyorum. Yine arka kısmına batarak toplamda 14 tane sık iğne yapıp artık örgümüzün dönme kısmına geldik. Yani
Buradan başlayıp buraya kadar ördük. Son yaprağımızı tamamlıyoruz. Şimdi her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak tamamladıktan sonra artık bu dönüş kısmını yapıp daha sonra buradan ilerlemeye devam edeceğiz. Her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincirle dönüyorum ve bu kez 4 tane yarım trabzan örüyorum. 2 3 ve 4. Bir zincirle dönüp bu kez yaprağımızı yarım şekilde uygulayacağız. Dönüşlerde çünkü yarım yaprakla dönüyorduk. Başlarken de öyle başladık. Bitişte de yani dönüş kısmında da yarım yaprak yapacağımız için 4 tane trabzan ördük, yarım trabzan ve ilk ilmeğime yine sık iğne ördüm. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir tane yarım trabzan ördüm ve son ilmeğim kaldığı için hiç zincir çekmeden sonuncu ilmeğime de bir tane yarım trabzan ördüm. Görüntüsü böyle. Bir zincirle dönüyorum ve 6 tane yarım trabzan öreceğiz. 1 2 3 ve dördüncüyü de ördükten sonra her zaman yaptığımız gibi son bitiş noktasındaki ilmeği alıp tığımı doladım ve yanındaki ilmeğe de batıp bir tane yarım trabzan. Tekrar hemen yanındaki kısma batıp bir tane daha ördüm. Görüntüsünü de şöyle göstereyim. Bir zincirle dönüp sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bir zincirle örgümü döndürüyorum. Tığıma ipimi dolayıp 6 tane yarım trabzan örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bir zincirle örgümü döndürüyorum ve 6 tane sık iğne örüyorum yine arka kısmına batarak. 2 3 4 5 ve 6. Bir zincirle döndüm. Bu kez 4 tane yarım trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bir zincirle dönüp tıpkı burada yaptığımız gibi yarım yaprak yapıyoruz. Bir tane sık iğne, bir zincir, bir boşluk bırakıp ikincisine bir tane yarım trabzan ve tekrar hemen sonuncu ilmeğime, yanındaki ilmeğe bir tane daha yarım trabzan yaptım. Bu şekilde görünüyor. Dönüyorum. Artık bu kısımda yine yarım trabzanlar yaparak bütün bu örgüyü birleştirip yeni yaprak yuvamızı oluşturmaya başlayacağız. Hemen başlıyorum. 1 2 3 4. Diğer kısımlarda da yaptığımız gibi yine son bitiş yerine batıp tığıma ipimi doladım. Burada 2 ilmeğimiz kalmıştı. Oraya da batarak 5. yarım trabzanımı ördüm. 6.'yı yaptım. Burada bir fark var bu birleştirme kısmında. 1-2 tane yerden alıp daha sonra trabzan kısmına geçeceğiz. Hemen yapalım. Buradaki bitiş noktasına da batarak bir ilmeğimi alıyorum. Ve bu aşağıdaki kısımdan da alıyorum bir tane. Tığıma ipimi doladım ve artık buradaki ilmeklerin üzerinden bir tane alarak ördüm. 7 8 9 10 11 12 13
ve 14 tane. Böylelikle dönüşümüzü tamamlamış olduk. Bir zincirle dönüp 14 tane sık iğne yapıyorum. Yine arka kısımlarına batıyorum bildiğiniz gibi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. sık iğnemi de yaptım. Bir zincirle örgümü döndürüyorum. Bir zincirden sonra 12 tane yarım trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bir zincirle dönüp artık bu kısımdaki yaprağımı örmeye başlıyorum. Bir tane sık iğne, bir zincir. Bir tane atladıktan sonra bir tane yarım trabzan, bir zincir. Bir tane boşluk bıraktım. İkinci ilmeğime ikili trabzan, bir zincir, bir atlıyorum, bir diğerine ikili trabzan, bir zincir, bir tane atlayıp diğerine bir tane yarım trabzan, bir zincir ve bir tane sık iğne yapıyorum. Burada da bir ilmeğim kaldı. Bir zincirle dönüp artık 21 tane yarım trabzan örüyorum. Buradan başlayıp buradan birleştirerek 21 tane yarım trabzan. Hemen başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 son bitiş noktasına batıyorum. Bir ilmek buradan aldım ve buradaki ilmeğime de batıp 12 13 buradaki bitiş noktasına battım. Bir alttaki bitiş noktasına batıyorum ve tığma ipimi doladıktan sonra buradaki ilmeğe batarak 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. yarım trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi bir tane yaprağı tamamlamış olduk. Bir zincirle dönüyorum ve 15 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirle dönüyorum ve artık yine yaprağımızı oluşturacağız. Yani burada 13 tane yarım trabzan yapacağım. Hemen tığıma ipimi doladım. İlk ilmekten başlıyorum. Toplamda 13 tane yarım trabzan yapıp geliyorum. 13 trabzan ördükten sonra bir zincirle dönüp yine yaprağımı yapmaya başlıyorum. Bir tane sık iğne, bir zincir. Bir tane yarım trabzan, bir zincir ve bir tane ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, yarım trabzan, bir zincir ve son olarak bir tane sık iğne ördükten sonra bir zincirle dönüyorum. Artık burada modelin tekrarı aslında.
Yani ne yapmıştık az önce? Yaprağımızı yaptıktan sonra toplamda 21 tane yarım trabzan örmüştük. Şimdi yine aynısını yapacağız. Buradan başlayıp birleştirmeleri yaparak buraya kadar 21 tane trabzan öreceğiz. Yarım trabzan yapıyoruz tabi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Son bitiş noktasındaki ilmeğimi alıyorum. Bu kısım biraz zorlayabilir. Tığma ipimi doladım. Bu bir alt sırada 2 ilmeğimiz kalmıştı. Oradan alıyorum. 12 13. Tekrar bu iki noktadan birleştirme yapacağız. Yine son ilmeğime batıyorum. Buradan da son bitiş noktasına batıyorum. Tığma ipimi doladım. Devamındaki ilmeğe de batıp 14. yarım trabzanımı ördüm. On beş, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Bir zincirle örgümü döndüreceğim. Ama tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum. Aslında model artık birbirinin tekrarı, devamı niteliğinde. Yani ne yapacağız? Dönüşte 15 sık iğne, sonraki buradaki dönüşte 13 yarım trabzan ve yaprağımızı yapacağız. Aslında bu kadar kolay. Sadece küçük bir parçada deneyip örmek gerekiyor mantığını oturtmak için. Şimdi tekrar 15 tane sık iğne örerek sıranın sonunda birlikte devam edelim. 15 tane sık iğne ördüm. Bir zincirle dönüyorum ve 13 tane yarım trabzan örmeye başlıyorum hemen. 1 2 3 4, toplamda 13 tane örüp geliyorum. 13 tane yarım trabzanı ördükten sonra artık gördüğünüz gibi son yaprağımızı örüyoruz. Şöyle göstereyim. Bu kısımdan buradan başlayarak ördük geldik. Dönüşümüzü yaptıktan sonra 2 yaprak ördük ve bu sonuncu yaprak. Daha sonra tekrar yarım yaprak yaparak örgümüzü tamamlayacağız. Bir zincirle dönüyorum ve yine yaprağımı örmeye başlıyorum. İlk ilmeğim bildiğiniz gibi sık iğne, bir zincir, bir boşluk bırakıp bir tane yarım trabzan, bir zincir, bir tane boşluk bırakıp bir tane ikili trabzan, tekrar bir zincir, bir boşluk bırakıp bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir boşluktan sonra yarım ve bir zincirden sonra bir tane sık iğne örerek bir zincirle dönüyorum. Şimdi tığıma ipimi doladım. Yarım trabzanlar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yarım trabzan ördükten sonra yine son bitiş noktasına batarak bir tane ilmek alıyorum ve buradaki ilmeğe de batarak örüyorum. Pardon, tığıma ipimi dolamadım. 11 trabzan ördük, yarım trabzan. Son bitiş noktasına battıktan sonra tığıma ipimi doladım. Bu ilmeğime de batarak 12 ve 13. yarım trabzanımı da ördüm. Gördüğünüz gibi artık modelimizi tamamlıyoruz. Bir zincirle dönüp artık başta yaptığımız gibi yarım yaprak yapmaya başlıyoruz. Bunun için de 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne ördükten sonra bir zincirle dönüyorum.
Bu kez 7 tane yarım trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yarım trabzan ördükten sonra yaprağımı yapmaya başlıyorum. Bunun için döndürdüm. İpimi biraz uzattıktan sonra kendi etrafında bir tur döndürdüm. Ve bu şekilde tığıma doluyorum. İlk ilmeğe batarak bir tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir tane yarım trabzan, bir zincir ve bir tane boşluk bırakıp bir tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekerek örgümü döndürüyorum. Bütün ilmeklerin üzerine birer tane yarım trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincirle döndüm ve artık burada örgümüzü tamamlıyoruz. Siz artık ne örüyorsanız, benim gibi atkı başlamış olabilirsiniz ya da başka projelerde kullanıyorsanız, bu artık örgümüzün son kısmı. Buradan sonra bütün örgü boyunca sık iğne yapacağız. Bunu da bu birleştirme kısımlarını yaparak ulaştığımız sayı başladığımız sayı ile aynı olacak. Yani ben 30 ilmekle 30 zincirle başladım. Burayı da sık iğne ile tamamlarken yine 30 ilmeğim olmalı. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'yi yaptıktan sonra bildiğiniz gibi son sırada, yani son ilmekten sonra ilmeğin bitiş kısmına batıp ve bir alttaki ilmeğe de batarak sık iğnelerimizi örmeye devam ediyorduk. Yine burada da aynı şekilde son bitiş noktasındaki ilmeğe batıyorum ve buradan da devam ederek sık iğnelerimi tamamlıyorum. Ben bu sırayı tamamlayayım. Bir üst sırayı yine birlikte devam edelim. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimi ördüm. Sonuncu sık iğnemi de ördüm ve bundan sonra yine başladığımız gibi trabzan sıramız var. Bunun için örgümü döndürdüm. İlmeğimi bir miktar uzatıyorum. Örgümü döndürdüm. Tığımı bir tur döndürüp bu şekilde alttan geçirdim ve ilk ilmeğe batarak bir tane ikili trabzan ördüm. Yine örgümüzün arka kısmındaki ilmeklerimizi alarak sıra boyunca ikili trabzanlar örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde trabzanlarla tamamlayalım. Ben trabzan sıramı da tamamladım. Bir zincir çekip artık ipimi koparıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Umarım rengi de güzel çıkmıştır. Neon yeşili kullandım ama bu modelde. Bunu pamuklu iplikle ördüm. Bunu da dediğim gibi bambu karışımlı bebe yünüyle ördüm. Bu da aynı şekilde bebe yünüyle ördüğüm. Bence çok güzel bir model oldu. Desenin yapımı bu şekildeydi. Umarım siz de benimle birlikte keyifle örer ve pek çok güzel projelerinizde bu modeli değerlendirirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.